Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Şimdi tam da mevsimiyken bugün size dağılmayan, tam kıvamında çok lezzetli bir şeftali reçeli tarifi hazırladım. Tüm püf noktalarını ve detaylarını paylaşmış olduğum şeftali reçeli tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şeftali reçeli tarifim için 7 tane büyük boy ve sert kıvamda şeftali kullandım. Mutlaka reçel yapacağınız şeftalilerin sert olmasına özen gösterelim. Güzelce yıkamış olduğum şeftalileri bir soyacak ya da bir bıçak yardımıyla güzelce dış kabuklarını soyuyorum. Şeftalileri soyarken varsa üzerinde çürük ya da ezik kısımlar onu da bıçak yardımıyla keserek ayıralım. Sonrasında güzelce soyduğumuz şeftalilerin sap kısımlarını da bıçağın uç kısmıyla çıkartalım. Tüm şeftalileri soyduktan sonra yine bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıyorum ve ortasındaki çekirdeği çıkardıktan sonra şeftalileri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ben şeftaliyi doğrarken ortasındaki kırmızı kısımları temizlemiyorum. Onlar da reçele ayrı bir renk veriyor çünkü. Bu arada şeftalileri kesinlikle minik bir şekilde doğramayın. Bu şekilde daha böyle iri olarak doğrarsanız pişirme esnasında şeftalileriniz eriyip kaybolmayacak ya da dağılmayacaklardır. Evet, tüm şeftalilerimi güzelce doğradım. Sonrasında net bir miktar görebilmek adına bir mutfak tartısından faydalanarak ölçmek istiyorum. Kabuklarını ve çekirdeklerini çıkarmış olduğum şeftalilerim toplamda 1 kilo 200 gram ağırlığındaydı ve buna göre de uygun şekilde şekere yatırma işlemini yapacağım. Reçelimi yapacağım tencerem yayvan ve genişçe bir tencere. Öncelikle 1 su bardağı şekeri tenceremin alt kısmına döküyorum. Sonrasında kenarda doğramış olduğum şeftalilerin bir kısmını bu şekerin üzerine ilave ediyorum. Ben mutlaka reçel yaptığımda direkt tüm şekeri üzerine dökmeden bu şekilde kat kat bir şeker bir meyve olacak şekilde şekere yatırıyorum. Bu sayede meyveler şekere daha çok nüfuz ediyor ve bu sayede daha sıkı daha güzel bir reçeliniz oluyor. Ve ben toplamda 1 kilo 200 gram kadar şeftali için 4 su bardağı yani 800 gram şeker kullandım. Bir kat meyve bir kat şeker olacak şekilde güzelce tenceremin içerisine meyvelerimi yerleştirdim ve son 4. bardak şekerimi de üzerine serpiştiriyorum ve sonrasında kapağını kapatarak kenarda sulanması için bekletiyorum. Ben şeftali reçelimi toplamda 4 saat tezgah üzerinde bekleterek şekere yatırdım. Ama sizler bir gece öncesinde bekletecekseniz mutlaka buzdolabına kaldırın. Çünkü ortam ve hava sıcaklığı yüksek olduğu için dışarıda bekleyen meyveniz ekşime yapabilir. Gördüğünüz gibi 4 saat boyunca bekleyen şeftalilerim çok güzel sulanmıştı. Dibine çöken şekeri şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Şeftali reçelini ilk başta harlı ateşte böyle kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da orta ateşe alarak kaynatıyorum. Şu şekilde kaynamaya başlayınca da yine böyle çok nazik bir şekilde meyvelere çok ezmeden bir kere karıştırıyorum ki dibine çöken şekerler de güzelce erisin. Ocağımın altını bu aşamada orta ateşe getirdim ve kaynatmaya devam ettim. Ve bu aşamada böyle bir çay kaşığının ucuyla da ben biraz margarin ekledim içerisine. Ve bu sayede köpüklenmeyi de azaltmış oldu. Sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ya da tereyağı da kullanıyorum ara ara, onu da ekleyebilirsiniz. Ve 3 tane de ben biraz aroma vermesi için karanfil atıyorum içerisine. O da şeftali reçeline ayrı bir güzellik katıyor açıkçası. Şöyle bir karıştırıyorum ve bu şekilde 15 dakika boyunca meyvelerimi kaynatıyorum. Ben sonrasında kaynayan reçelin içerisindeki meyveleri bir süzgeç içerisine alıyorum. Bu şekilde çilek, şeftali gibi eriyebilen meyveleri ben reçel yaparken mutlaka bu işlemi gerçekleştirerek reçelimi hazırlıyorum. Bu sayede hem meyveler böyle dağılmıyor hem de böyle kıvamı daha güzel oluyor reçelin. Daha önce izlediyseniz eğer
Çilek reçelimde de aynı yöntemi kullandım. Böyle ilk başta 15 dakika kadar kaynatıyorum. Sonrasında süzgeç içerisine alıyorum ve sadece reçelin suyunu kaynatmaya devam ediyorum. Bu sayede reçelin suyu kıvam alıyor, daha güzel koyu kıvamlı oluyor ve içerisindeki meyveler de erimeden, dağılmadan çok güzel bir reçel ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde süzgece aldığım meyvelerimi kenarda bekletiyorum ve karanfilleriyle birlikte reçelimin suyunu kaynatmaya devam ediyorum. Toplamda 20 dakika orta ateşte reçelimin suyu kaynadı. Şöyle kaşıkla böyle ağır ağır damlamaya başlayınca da artık içerisine kenarda bekleyen şeftalilerimi ilave ediyorum. Şeftalilerle birlikte de toplamda 15 dakika kadar daha kaynatacağım. Şeftalileri ekledikten sonra sıcaklığı düştüğü için kaynaması duracaktır. Bu esnada sakın ocağınızın altını yine açmayın. Reçel yaptığınızda mutlaka orta ateşte, kısığa yakın bir ateşte kaynatma işlemini gerçekleştirin ki reçelinizin rengi ve kıvamı güzel olsun. Aksi halde böyle yüksek ısıda yaptığınızda reçelinizde yanık bir tat meydana gelecektir. Şimdi ben son 5 dakika kala içerisinde çeyrekte limonun suyunu kullanıyorum. Ben reçellerime limon tuzu atmıyorum. Sizin de atmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Çeyrek limonu sıktıktan sonra 5 dakika boyunca daha kaynatacağım. Kıvamını kontrol etmek için de şöyle bir çay tabağının içerisine az miktarda alıyorum ve buzdolabının dondurucu kısmına koyarak kıvamını da kontrol etmiş oluyorum. Şöyle bekleyen reçelimin son kıvamı da gördüğünüz gibi kaşıktan ağır ağır ve güzelce süzülüyor ve kıvamı bu şekilde olduğunda artık ocaktan indiriyorum. Şeftali, çilek gibi bu tarz eriyebilen, dağılabilen meyvelerde yaptığım bu yöntemi kullanarak sizler de gördüğünüz gibi asla erimeyen, dağılmayan ve suyu, kıvamı çok güzel olan bir reçel yapabilirsiniz. Ben reçelimi hemen tüketeceğim için sıcak sıcak vakumlamadım. Biraz ortam sıcaklığına geldikten sonra kavanozların içerisine alıyorum. Sizler eğer vakumlama yapacaksanız sıcak sıcak kavanozları alıp temiz bir kapakla kapatıp vakumlama işlemini yapabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerden toplamda 3 küçük kavanoz reçelim çıktı ve bir gün bekleyen reçelimin şöyle kıvamının son halinde size yakından göstermek istiyorum. Şeftalileri dağılmayan, rengiyle, kıvamıyla çok lezzetli bir şeftali reçeli oldu. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.